Tüm samimiyetimle söylüyorum. Vlog çekmeyecektim. Laos'un en güneyinden 4000 adalardan selamlar arkadaşlar. Aga be, yerimiz dolmuş hemen. Çok güzel yerler görüyorum şu an, görmeniz lazım. Bir gündür arkadaşlar. Kendinizi hiçbir zevkten mahrum bırakmayın. Ya şöyle güzel bir düşsem var ya. Düşeceğim işte. Olur ya. I screamed. Aynen. Bize bunlar söylenmedi. Çok şaşırdığım bir şey oldu arkadaşlar. Ve karnı ağrıdı gülmekten. This is my friend. Show me. This is my friend. Yes. Çok komik ya. Laos'un en güneyinden 4000 adalardan selamlar arkadaşlar. Ben buraya dün geldim. Maalesef Laos'ta son günüm olduğu için çok fazla vaktim olamadı. Ama bugün ayrılmadan önce adayı görmek istiyorum tabii ki de. Ve size de göstermek istiyorum. Şimdi kaldım hosteldeyim. Is it okay if I leave my backpack here and rent bicycle and then... Anladınız? Çok vaktim yok, o yüzden bütün çantamı koyuyorum buraya. Kaldığım hostelin ismi Easy Go Backpackers Hostel. $3 arkadaşlar, bayağı uygun. Buradan bir bisiklet kiralayacağım. Bisiklet kiralamak 20.000 kip. Aga be, yerimiz dolmuş hemen. Kim geliyormuş? Theo. Kedu. Sponsor arıyorum. Hard disk sponsor arıyorum. Çektiğim çileye bakın ya. Her şeyimi burada aktarılmak üzere bırakıyorum. Şimdi hadi gidelim. Bisikletimizi kiralayalım. Direkt buradaki bisikletlerden birini alabiliyoruz. Ben sepetli olanı istiyorum. Çünkü sizi korumam lazım. O kadar uzun süre oldu ki bisiklete binmeyeli. Sizi sarsmadan götürebileceğimi düşünmüyorum. Ama bayağı özlemişim. Dün bir arkadaşla tanıştım. O bugün ayrılacakmış. Ben de bugün ayrılacağım. Ama dün çok güzel sohbet etmiştik. O yüzden onu tekrardan görmeye gidiyorum. Hello. Who? From who? You didn't give me any bike. I need bike with this. Arkadaşlar bisikleti resmen çaldım. İlk başta aldığım bisiklet benim aldığım yerin bisikletleri değilmiş. Ama bana göstermemişlerdi. Ben de bir 5 dakika bekledikten sonra direkt aldım yani önümdekini. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Vlog çekmeyecektim. 18 dakikalık bir hafızam kaldı ve Laos'tan ayrılmam için son gündeyim. Bugün Kamboçya'ya yetişmem gerekiyor. Bugün koştur Kamboçya'ya gideceğim muhtemelen. Neden koştur? Çünkü kendimi bazı zevklerden mahrum bırakamıyorum. Bırakmak da istemiyorum. Laos'un en güneyinde 4000 adalardayım ve çok talihsiz oldu. Buranın bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum arkadaşlar ve kimse söylemedi bana. Gelir gelmez bayıldım adalara ama vizemin bittiği gün bugün. O yüzden dedim ki ya ben illaki bisiklet kiralayıp gezerim yani bu adada çünkü çok güzel yerler görüyorum şu an, görmeniz lazım. İşte bunu diyordum. Tam olarak bu sebeple vloga başladım. Görmeniz lazım. Harika ya, harika. Laos'un tadını çıkartmak için bir gündür arkadaşlar. Kendinizi hiçbir zevkten mahrum bırakmayın. Aklınıza kalarak ayrılacaksınız. Bir yerden gerçekten hiçbir anlamı yok. Yapabiliyorsanız yapın ya. Sonra pişman olursun. Sonra pişman olursun. Sonra çişman olursun. Sonra çişman olursun. Sabahleyin. Nasıl eğleniyorum ama. Şimdi Laos'un en güneyindeyiz. Kamboçya sınırındayız. Kamboçya'da büyük çoğunluk Khmerler. Khmer halkı oluşturuyor büyük çoğunluğu. Ama Tayland'da, Vietnam'da ve Laos'ta da Khmerler azınlık da olsa varlar. Ve bu tarafta Kamboçya sınırına geldiğimde fark ettim. Tapınaklar farklılaştı. Kültür farklılaştı. Bir Khmer tapınağı olabilir burası. Emin değilim. Ama şimdiye kadar gördüğüm çok daha farklı motifleri var. Ama
Tapınaklar şu an hala insanların kutsal alanları olduğu için direkt böyle bodoslama girmek istemiyorum açıkçası. Direkt ibadethane de diyemeyiz aslında tapınaklara. Çünkü sadece ibadet yapılan değil, aynı zamanda meditasyonun da yapıldığı, farklı pratiklerin yapıldığı bir yer. Sadece gidip dua etmeye de giden var. O yüzden kutsal mekan olarak adlandırıyorum. Hello, sabahdi. Bir de normalde kuzey taraflarda merhabayı sabahdi diyorlardı. Burada sabahdi diyorlar. Yani ben tam yapamıyor olabilirim ama bisikletin tepesinde konuşmak için harika konular buluyorum arkadaşlar. Ne haber? Düşmeyeli uzun zaman oldu. O yüzden düşmekten çok korkuyorum. Genel olarak yaptığım aktivitelerde gezerken falan merdivenden çıkarken bile aklımda düşmek olabiliyor bazen. Ya şöyle güzel bir düşsem var ya. Hani bu gidecek de kendimi bilerek düşüremem. Laos'ta düşeceğim işte. Onu düşeceğim diye seviniyordum, az kalsın, fark ettiniz mi? Çünkü Laos'ta çocuk olmak diye bir şey var. Laos'ta çocukluğumu hatırladım ya. Gerçekten şu bisikletle harıl gidişimden bile sebebi ne biliyor musunuz? Bir uçurtma görmeyeli yıllar olmuştu. Sabadi. Yes, orada çocuklar var. Uçurtma uçuracaklar. Tabii ki de ben de uçuracağım arkadaşlar. Bence çocukları övmek gerekiyor. Ne kadar harika işler becerdiklerini onlara söylemek gerekiyor. Kimse kalmadı ya uçurtma uçuran. Gerçekten kimse kalmadı. Sanki içimizdeki çocuğu çok unutmuşuz gibi hissediyorum böyle şeyler görünce. Ve bakar mısınız? Bakar mısınız uçurtmasına? Woo! Küçükken çok iyi değildim. Abimle beraber uçurtma yapardık. Birlikte uçururduk. Genelde ben uçurtmayı tutan olurdum karşıdan. O havalandırırdı çünkü ben ondan bir hayli küçüktüm. Şimdi fırsat. Bakın bu kadar basit. 4 tane bambudan çıtayı birleştiriyorsun. Chopstick'le bile olur ya. Ve poşet bağlıyorsun. Okay? Go. Ay çok eğleniyorum. Haydi baby. Öğretsenize ya arkadaşınıza. Birinin uçurtması orada kalmış. Aha, see. Ya. Allah'ım nazarlardan saklasın. Kem göze bakmayın. Run. Phew. Well done. Jack. Kızım nasıl hızlı koşuş? Ah inanılmaz iyi geldi. İnanılmaz iyi geldi. Harika bir gün. No bye bye. Ning nati. Aha. Ning nati. Okay, Ning nati. I go. Come. Ning nati.
Seni yesinler ya. Kendi kendine eğlenen şöyle çocuk olacaksın. Sonra böyle tek başına korkmadan dünyayı gezeceksin. Bye bye. Ninneti. Ya yapın ya. Kafanıza bir etkinlik oluştursanız arkadaşlar. Bir pazar günü uçurtma uçurun. Uçurtma yapın ya. Evliyseniz çocuğunuz falan varsa çocuğunuzla uçurtma yapmayı öğretin. Uçurtma güzel ya. Var ya çok güzel, çok tatlı anılara götürüyor sizi. Flashback yaşatıyor. Yani bence yetişkin olarak buna gerçekten ihtiyacımız var. Dediğim gibi eğer ebeveynseniz çocuğunuzla beraber uçurtma yapmak belki de evde alfabe öğretmekten çok daha faydalı olacaktır. Onun için böyle bir alana gidin. Maddiyat gerekmiyor. 2 tane tahta çubuk gördünüz. Yani uçurtmamız uçmuyordu. Başarılı değildi ama eğlenmeye yeterdi. Bu söylediklerim gerçekten önemli. Bence hepimizin bunu duymaya ihtiyacı var. Bize bunlar söylenmedi ama söylense ne güzel olurdu. O yüzden bol bol söyleyelim. Bol bol da çocukluğumuzu yaşayalım artık ya. Şimdi nınnati dedim ama nınnati ne nınnati. 1 dakikaya geliyorum dedim. 5 dakikadır market arıyorum. Alt tarafa bir dondurma alacağız ya. Dondurma bulmak neden bu kadar zor? Gerçekten anlamıyorum. Her gördüğüm dondurma. O yüzden her gördüğüm yerde dondurma alıyorum kendime. Laos'u çok sevdim. Laos'ta son günüm. Laos ne kadar güzel bir ülkeymiş. Kesinlikle kuzeyi ve güneyi arasında devasa farklar var. Oh, ice cream. Finally. Nihayet bulduk ya arkadaşlar. Bu kadar zor olamaz ya. Bu kadar çocuğun yaşadığı ülkede. Bu küçücük adada sadece burada mı varmış? Kız çemi bulamadım. Dondurmalar eriyor. Ve benim artık gerçekten hostele gidip bisikleti verip artık Kamboçya'ya doğru gitmem gerekiyor. Karşıma çıkan ilk çocuğa şu dondurmayı vereceğim derken kız çemi bulmuş olmam. Sabaydi. Geldim hostele. Artık tamamen Kamboçya'ya gitmek için hazırım arkadaşlar. Bakın sınır bölgelerde karşılaşan gezginler şöyle para alışverişi, sim kart alışverişi falan yapıyorlar aralarında. Tişört aldım gitmeden. Çünkü bir Lao'yu gerçekten hatırlamak istiyorum. Bilin bakalım kim teknelerin olduğu yere gelip burada çok tatlı 2 insanla tanışıp birazcık daha vakit geçirdikten sonra, yemek yedikten sonra ayrılacak. Laos'tan ayrılmak biraz zor oluyor benim için. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda Laos'un ilk günlerini göreceksiniz. Umarım güzel eğleniriz Laos'ta. Geldiğim yere geri dönüyorum ve bakın üzerinde olduğum kayığa. Tekneye bakın, tekneye. 2 tane kayığın üstüne şöyle bir platform koymuşlar. Bu platformla gidiyoruz. Harika değil mi ya? Çok şaşırdığım bir şey oldu arkadaşlar. Sormak ve fikrinizi almak istiyorum açıkçası. Bota binmiştim ve normalde bot tek başına olduğunda 60.000 kip ama 3 kişi olduğunda, arkadaş grubunun olduğunda 20.000 kip ödüyorsun kişi başı. Ben tek bindim ama botta 3 kişiydik. Bana 60.000 kip dedi. Bizim teknede 3 kişiyiz. Üçümüzün arkadaş olduğunu varsayarsak ben de 20.000 kip ödemeliyim dedim. Sonra yürüdü ve tamam dedi. Aramızdaki bir kişi Monk'tu. Ve Monk aslında bu söylemimden sonra kafasını şöyle yapıp beni onayladı garip bir şekilde. Daha sonrasında düz bir yerde oturuyorduk. Monk'un yanında bir boşluk vardı. Ben de oraya gittiğimde Monk hafifçe şöyle yaptı. Hani 1 milim kaydı diyelim. Ve ben sonra özür diledim. Çünkü Monk'ların karşı cinsle yan yana oturmadıklarını biliyorum. Onun inancında aslında dip dibe yan yana oturmamamız gerektiğini biliyordum ama o an gerçekten hiç düşünememiştim. Onun o irkilmesiyle beraber özür dilerim dedim hemen. Başka bir yere gittim. Bu da Monk'un hoşuna gitti. Ve ikimiz de böyle manzarayı izleyerek gülümseye geldik. Tam ödeme yapacakken Monk para verdi. Ve dedi ki ben dedi seninkini karşılıyorum dedi. Hem bu nezaket karşısında gerçekten eridim ama şunu da düşündüm. Bildiğim kadarıyla Monklar para ödemiyor toplumda. Ama ulaşımda para ödüyorlar mı? Gerçekten bu kafamı çok karıştırdı.
Ama onu soracak pozisyonda değildim orada yani. Ne ödüyorsun, nasıl ödüyorsun falan. Çünkü Budizmin farklı farklı dalları var, branşları var. Garipti yani. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Hiç para ödeyen monk gördünüz mü hayatınızda? Ben Laos'a girerken cebimde 0 TL vardı arkadaşlar. Yalansız, şakasız. Ne cüzdanımda 1 kuruş vardı ne de banka hesabımda para vardı. Çünkü bütün paramı aslında çekerek yaşadığım için yollarda, çalınınca da sürekli yollarda olan bir insan olarak sorunlarımı hep yolda çözmeyi öğrendiğim için bu gerçekten inanılmaz bir beceri kattı bana. İletişim becerisi, bir şeyleri normalce isteyebilme, sorabilme ve öğrenme becerisi kattı. Gittim. O gün bana çok kaotik geliyordu gerçekten bütün bu yaşadığım. Çünkü tapınağa gidiyorum, monklarla konuşmaya çalışıyorum bir taraftan. Resmen bebek diyebileceğim küçücük bir monk'un, yaşlı bir monk'a ayak masajı yaptığını falan görüyorum. Her şey zaten negatifken bir de saçma sapan deneyimler yaşadığım kaotik bir haftaydı benim için aslında o. Bir masaj salonunda resepsiyonist olarak bir hafta çalışma karşılığında masaj salonunda uyudum. Şu anda Laos'taki son günüm. Fark ettim ki gerçekten Laos inanılmaz bir deneyimdi benim için. Şu elimdeki smoothie'yi aldığım kişiyle konuşurken hiç dedi Laoca bir şey öğrendin mi bu 30 günde dedi. Bildiğim bütün masaj terimlerini söyledim. Ve karnı ağrıdı gülmekten. Dedi ki sen nasıl bunları biliyorsun? Ayak masajı ne alaka yani? Bir turistten duymak çok garip geldi ona ve komik geldi. Dünyayı gezmek istiyorum ama param yok diyorsunuz. Benim de param yok. Yani oturduğunuz yerde fakir olmaktansa yeni bir ülkeyi görerek fakir olun. Ve no. Çocuklar her yerde aynı Buda kanatı. Ne yani el vermemiş mi oldun sen şimdi bana? No. Bu da var ya dünyanın. Şuna bakın ya. Evet. Arkadaşlar Kamboçya sınırına doğru otostop çekiyordum, tamam mı? Bir aile var böyle aile boyu. Bana dediler ki seni alamayız, araba full. Aslında Kamboçya'dan Laos'a gelmişler. Ama beni yolda görünce geri dönmüşler. Dediler ki seni sınıra kadar götürelim. Bütün çocuklarını da yolda bıraktılar şu an ki beni arabaya alabilmek için. Ve sadece yardım etmek istiyoruz diyorlar. İletişim 101. Hem benimle oynamak istiyorsun hem bana ağlıyorsun. Oldu mu? Oldu mu? Anlaştık mı? Bir daha da bana havlayacağını zannetmiyorum. This is my friend. Show me. This is my friend. Yes. Mesut. Mesut. Hi, sabahdi. Çok komik ya. Ne alaka ya gerçekten. Ne alaka. Çok random bir masada. Bir gün gecikmeli olarak Kamboçya sınırına doğru ilerliyorum. Sorun yaşamam diye düşünüyorum. Çünkü okuduğum kadarıyla günlük $2 bir cezası var. Yani hapse girmediğim sürece bir sorun yok diye düşündüm. Hiç de pişman değilim. Güzel 4000 adaların tadını çıkardım. Güzel dinlendim. Laos'tan ayrılmak için hazır oldum ve artık ayrılıyorum. Arkadaşlar ülke geçişleri dramatik oluyor yani. Bir ay bu ülkede olduktan sonra bu topraklardan çıkarken insan yine üzülüyor yani. Gezginiz diye duygusuz değiliz. Yes, one day. Yesterday I was late. I came at 6:15. It was closed. Allah Allah. Yeni ülke, yeni kelimeler. Orkun.